Bugün sizinle oldukça tuhaf ama tamamen gerçek bir hikaye paylaşmak istiyorum. 1960'larda bilim adamları Kaliforniya'da bir ilkokula gidip öğrencilerin %20'sini rastgele seçtiler. Öğretmenleri o %20'nin en iyi entelektüel prognoza sahip olanlar olduğunu söylediler, halbuki bu doğru değildi. Sonra onları bir dönem boyunca kendi hallerine bıraktılar. Çalışmanın sonunda geri gelip öğrencilerin gerçek IQ puanlarını tekrar hesapladılar. Ve yalandan, tırnak içerisinde söylüyorum, en akıllı olan grup diğer çocuklara kıyasla puanlarında önemli kazanımlar gösterdi. Bu sonuç sosyal bilimlerin manzarasını sonsuza dek değiştirdi. Yani bir öğretmen Ali'nin daha akıllı olduğuna inandığı için Ali gerçekten de daha akıllı hale geldi. Hatta bu çocuklar gerçek IQ puanlarına göre ilk başta gerçekten daha zeki olan çocuklardan bile daha zeki hale geldi. Bu deneye geri geleceğiz ama şimdilik bir kenara koyalım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Zamanın başlangıcından beri insanoğlu bizi etkileyen bazı enerjilerin veya güçlerin varlığını hissetmiştir. Mesela Orta Doğu kültüründeki nazar var. Kabile kültürlerinde birinin fotoğrafını çekmenin ruhunu çalabileceği fikri var. Ya da Doğu'nun çakra teorileri bunun örnekleridir. Bizi etkileyen titreşimlerden ya da kelebek etkisinden bahsedildiğini duymuşuzdur. Ya da mesela olumsuz bir başlangıç yaptıktan sonra işlerin olumsuz gittiğini fark ederiz. Bunun evrenin ortaya koyduğumuz olumsuz bir malzemeye olumsuz yanıt vermesi olarak yorumlayabiliriz. Birçok farklı ismi olabilir ama günün sonunda hepimiz farkındayız. Görünmez bir takım şeylerden etkileniyoruz. Şimdi bu büyüleyici konuyu incelemek için iki farklı yol var. Birincisi sözlü gelenek yolu. Nitekim sözlü gelenekler gerçeğimizi etkiliyor. Örneğin bir anne çocuğunu yetiştirirken sürekli "aman nazar değmesin" şeklinde söylemlerde bulunursa, çocuk büyüdükçe bazı insanlardan uzak durarak buna hep dikkat eder. Yani annesinin sözlü bir iletisinden şekil alır. Bu konuyu araştırmanın ikinci yolu da bilimdir. Bu arada küçük bir parantez olarak terimlerimizi hızlıca tanımlayalım. Bilim, deneyler aracılığıyla evrenin kurallarını keşfetmeye çalıştığımız araştırma dalıdır. Mesela ne gibi? Yerçekimi gibi. Deney her seferinde aynı şekilde sonuçlanırsa, örneğin bir elmayı her attığımızda yere düşüyorsa, yerçekimin artık bir bilimsel kural olduğunu söyleyebiliriz ve bu kurallar fiziksel dünyanın nasıl işlediğini anlatır. O zaman geri gelelim ana konumuza, yıldızlar. İnsanların gelenekle bilimi karıştırdıkları bir alan var, o da yıldızlar. Tarihe bakarak bu kavram kargaşasına biraz açıklık getirelim. Eski Babilliler, tanrılardan yıldızlar aracılığıyla mesaj alabileceklerini düşünerek yıldızları incelediler. Kendi kafalarına göre evrenin kurallarını arıyor, belgeliyor ve bu kalıplara isim veriyorlardı. Elbette ki ilkel bir uygarlık oldukları için fizik henüz keşfedilmemişti ve dolayısıyla buldukları kalıpları ancak tanrılara bağlayarak anlamlandırabiliyorlardı. Örneğin daha fazla yağmur yağdı, neden? Çünkü tanrılar mutlu şeklinde. Ama karıştırmayalım. Yapmaya çalıştıkları şey aslında yıldızların kurallarını belgelemektir. Yani fiziki dünyanın mekanizmalarını keşfetmektir. Parantez içinde söylüyorum tekrar, yıldızlara bakarak insanların özellikleri hakkında yorumda bulunmaya çalışmıyorlardı. Buna sonra geleceğiz. Sonra zaman ilerledi ve bir noktadan sonra insanlar dünyanın mekanizmalarının fizik aracılığıyla açıklanabileceğini anladılar. Tanrılar mutludur diye yağmurlu diyerek açıklamaktan vazgeçip, bu yıl çok buharlaşma olduğu için yağmurlu diye açıklamaya başladılar. Bu da bilime giriyor çünkü yıldızlar da fiziki evrenin bir parçasıdır. Özellikle yıldızları incelediğimiz bilim dalının ismi astronomidir. Astronomi, uydu gibi şeyleri üretebilmemizi sağlayarak yıldızların hızını, sıcaklığını ve hareketini ölçer. Kişisel özelliklerimiz veya geleceğimiz hakkındaki tahminlerle ilgisi yoktur. Ancak tuhaf bir şekilde yıldız konusunda insanlar gelenekten bilime tam bir geçiş sağlayamadılar. Bazı toplumlar eski Babillilerin çıkardıkları mitik sonuçları bir takım geleneğe dönüştürdü ve buna astroloji denildi. Bu arada bunun çok kolay bir hatırlatma yolu var.
Grekçe log, düşürmek anlamına gelir. Yani astrologide yıldızlar hakkında düşünüp kendi kafamıza göre yorumlarda bulunuyoruz. Bu astrolojiyi gelenek yapıyor. Oysa ki nom Grekçe'de yasa anlamına gelir. Yani astronomide yıldızların kendi yasalarını keşfediyoruz. Bu da astronomiyi bilim yapıyor. Astrolojinin geleneklerin çoğu 12'lik bir daireye dayanmaktadır. Her takım yıldız kişilik özellikleriyle ilgili hikayeler ve kalıplarla ilişkilendiriliyor ve bu kalıplar nesilden nesile aktarılıyor. Kıskanç biriyim. Neden? Çünkü ben doğduğumda yıldızlar belli bir pozisyondalardı demek gibi. Astrolojide yıldızlardaki kalıpları gözlemliyor ve kendimizi onlara göre tanımlıyoruz. Bu alana gelenek diyebiliriz ama bilim diyemeyiz. Neden? Bilimle alakası olamaz çünkü ortada deney yok. İnsanların kişiliklerinin şu ya da bu şekilde olma eğiliminde olup olmadığı konusunda deneyler yapamazsınız. Hele bir kişinin doğumu sırasında yıldızların nasıl hizalandığına bağlı olarak kesinlikle deney yapamazsınız. Durumu özetleyelim. Babillilerin eski çabaları günümüzde iki farklı çalışma alanının doğmasına sebep olmuştur. Biri gelenek, diğeri bilim. Gelenek olan astroloji, bilim adamlarının yıldızları haritalamak için araştırdıklarıyla yani astronomi ile karıştırılmamalıdır. Tabii ki her ikisi de bizi hala etkiliyor. Buna geri geleceğiz. Bu bizi bilime yani Rosenthal deneylerine geri getiriyor. Neden o zaman öğretmenler daha iyi performans göreceklerine inandıkları anda öğrenciler gerçekten de daha iyi performans göstermeye başladılar? Araştırmacılar bunu bilimle incelediklerinde ne buldular? Bu sonuçlar kendi kendini gerçekleştiren kehanet denen bir olguyla ilgilidir. Bu basit bir bilimsel kuraldır, yerçekimi gibi. Bu kuralın iki parçası var. İlk olarak kendi düşüncelerimizi tutarlı bir şekilde davranmak zorundayız. İkincisi ise başkaları da bizim davranışlarımızla tutarlı bir şekilde davranmak zorundadır. Bir örnek yapalım. Bir iş görüşmesine şu düşünceyle girdiğimi varsayalım. Bu görüşmede başarısız olacağım. Bu düşünce davranışlarımızı yansıyacak doğal olarak. Normalde mesela daha fazla göz teması kurarım ama gergin hissettiğim için şimdi sürekli başka yöne bakıyorum. İşin çılgın yanı karşımdaki kişinin de davranışlarımdan ve dolayısıyla dolaylı yoldan düşüncelerimden etkilenmesidir. Mesela sürekli başka yöne baktığım için ilgisiz olduğumu düşünerek kendisi daha az soru soracak. Durumu şöyle özetleyebiliriz. Kendi düşüncelerimde başlamış olan ölçülebilir bir zincirleme reaksiyon yüzünden düşüncemle tutarlı olan davranışlarım devam ettikçe beni işe alma ihtimalleri azalacaktır. Burada gerçekten çok ilginç bir şey oluyor. Düşüncelerimizin gücü var ve bu güç ancak davranışlarımızla birlikte ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle sahip oldukları güç bizim kendi kontrolümüz altındadır. Davranışlarımızı şekillendiren gizemli bir enerjinin etkisi değildir. Bu ince fark anlamak önemli çünkü burç geleneklerine çok bağlı olan toplumlarda Türkiye gibi kendi burç özelliklerini gerçekten de yansıtan birçok kişiyi bulmamız mümkündür. Dediğim gibi bunlar bizi gerçekten etkiliyor ama nasıl etkilediklerine bakmamız gerek. Doğduğumuzda belli bir gezegen belli bir yerdeydi diye özelliklerimiz belirlenmedi. Özelliklerimiz belirlendi çünkü doğuştan beri bize gezegenlerin belli şekillerde bizi etkilediği söylendi. Buna biz inandık ve biz kendi inançlarımıza göre davrandık. Ve bunun böyle olduğunu kanıtlayabilirim. Haydi başlayalım bu videonun en heyecan verici kısmına. Bu 4 bilinen burcu örnek alalım. Terazi, Yengeç, Akrep ve İkizler. Bu özelliklerin her birine yakından bakarsanız, her birinin insanların %99'unun yaşayacağı bir insan özelliği olduğunu göreceksiniz. Biz buradan başlayalım. Örneğin her insan kararsızlık yaşar ve her insan kendi kararsızlığının içinde boğulduğunu hissedebilir. Dünyanın en kararlı insanları bile. Her insan karamsarlık yaşar. Dünyanın en iyimser insanları bile. Her insan kırılganlık yaşar. Dünyanın en özgüvenli insanları bile.
ve her insan sinirli hisseder. Dünyanın en sakin insanları bile. Bomba için hazır mısınız? Psikolojik araştırmalar, insanların kendi burç özelliklerini önceden bildiklerinde, Türklerde olduğu gibi mesela, burç yorumlarını çok isabetli bulduklarını göstermektedir. Ama burcunu önceden bilmeyenler, burçlarını kendi hayatlarıyla alakasız bulup kendi yaşam deneyimlerini yansıtmadığını söyler. Ben de olduğu gibi. Türkiye'ye taşındığımdan beri benimle tanışan herkes doğduğum ayı öğrenince şaşırıyor. Çünkü onlara göre kişiliğim, tırnak içerisinde söylüyorum, olması gerekenin tam tersidir. Bunu ciddi düşünelim. Yalnızca kendilerinin nasıl davranmaları, tırnak içinde söylüyorum tekrar, gerektiğini bilen insanların o şartlara uygun şekillerde davranmaları bize ne söylüyor? Özgür iradesi yokmuş gibi çocuklara terazisin diye X'sin, böylesin, şöylesin dememiz aslında herkeste mevcut olan bazı yönlerini pekiştirerek şu anki hallerine geldiklerini söylüyor. Burada görülen sonuç nedir arkadaşlar? Yıldızlar değil, kendimiz kendimizi şekillendiriyoruz ya da toplum bizi şekillendiriyor. Oysa ki örneğin ben burçların bilinmediği bir kültürde yetiştirildiğim için büyürken ve kişiliğimi oluşurken beni etkileyecek, kendi kendini gerçekleştiren kehanet ortada yoktu. Yani kendi asıl özelliklerime sadık bir şekilde geliştim. Başka insanların ya da toplumun beklentilerine göre değil. Bir başka açıdan bakalım şu konuya. Burç geleneğinin isabetli gibi görünmesine sebep olan bir detay daha var. Burçlara ne kadar yakından bakarsanız, tüm insanların deneyimlediği şeyleri listeledikleri için temelde hiçbir şey ifade etmediklerini fark ederiz. Ve her kişinin her burca uygun olabileceğini görürsünüz. Bunu detaylandırmak için 2022 Kasım ayı burç yorumları örneğine bakalım. Görüyorsunuz, koyuyorum tek tek. Bunlara cümle cümle bakalım. Terazi için demiş ki, işinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Tamam, ama her kişinin bir ay içerisinde bir işi muhakkak olacaktır. Avukat olarak bir ofiste çalışsa da, ev hanımı da olsa herkesin çok işi vardır ve o işin sosyal bir yanı muhakkak olacaktır ve insanoğlunun her zaman yanında olabilecek özel insanlara ihtiyacı vardır. Dahası bu her kişinin her ayı için geçerlidir, hatta her günü için geçerlidir. Yengeç için demiş ki, karamsar olmanız için hiçbir neden yok fakat bazı derin düşünceler içinde olabilir, çevresel koşullarınızdan hoşnut olmayabilirsiniz. Tamam, ama her kişinin şartları daha kötü olabilirdi ve dolayısıyla karamsar olmamamız gerektiği her zaman her kişiye söylenebilir. Her kişinin derin düşünceleri muhakkak olacaktır. Bir ay içerisinde çevresel koşullarımızda hoşnut olmadığımız bir şey muhakkak çıkacaktır. Hatta bir sürü şey çıkacaktır. Her gün bile çıkabilir. Akrep için demiş ki, uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Tamam, ama her kişinin her ay yüzlerce fırsatı, küçük veya büyük, muhakkak çıkacaktır. Bu fırsatların arasında uzun süredir beklediğimiz bir şey muhakkak yer alacaktır. Hatta bunu daha detaylandıralım. Diyelim ki Ocak ayında kuzenim bana yeni bir işten bahsetti. Bu aynı yorum Ocağa denk gelseydi mantıklı bulurdum. Çünkü kuzenimin söylemesini burca bağlardım. Ama Şubat ayında o işteki patron bana yazabilir diyelim. Bir ay sonra yazdı. Ve bu aynı yorum Şubat'a denk gelseydi yine inanırdım. Yine burca bağlardım çünkü bu ay yazdı. Mart ayında gerçekten de o işe sonunda alınırsam ve bu yorum Mart ayına denk gelseydi o zaman yine inanırdım. Ya da Mart ayında beklediğimin tam aksine patron çok üzgünüm ama başka birini bulduk dese yine bu burca bağlayabilirdim. Çünkü şey diyebilirim, kısmetti. İş belki beni çok yıpratırdı. Aslında bir şey fark ettim. İşe alınmamam kendime odaklanmaya fırsattır aslında deyip yine bu burca bağlayabilirim. Nisan ayında alakasız başka bir iş çıkabilir ve ah işte buymuş beklediğim iş deyip bu işi 4 aydır bekliyorum diyerek bu burç yani bu yorum o aya denk gelseydi yine burca bağlayabilirdim.
İkizlere bakalım. İkizler için demiş ki, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Tamam, ama her kişi her gün onlarca başka kişiyle işbirliğinde bulunuyor. O kişiler patronun, eşin, çocukların, arkadaşların olması önemli değil. Her kişi o insanlarla muhakkak diyaloglar kuruyordur ve elbette ki her kurduğumuz diyalog önemlidir. Yoksa iletişim hem bizi en çok zorlayan hem de hayatımızı en anlamlı kılan alanlardan biri olmazdı. Bir tane daha yapalım mı? Bak, haydi yapalım. Ve cümleleri okuduğumuzda herkesin hemen hemen her gün yaşamayacağı bir şey bulmaya çalışalım. Bulamayız, göreceksiniz. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan da vazgeçebilirsiniz. Bu sadece terazilerin yaşayacağı bir şey midir? Bir aydan bahsediyoruz. Bir ay içerisinde birçok değişik fikri olmayan ve bazılarından vazgeçmeyen biri, bilemedim, herhalde ölüdür, çünkü bu insan deneyiminin temel bir parçasıdır. Tavırlarınızdaki katı yaklaşımlar hatalarınız konusunda yanlış yargılamalara neden oluyor. Ne sanıyoruz? Dünyadaki insanların 12'de 11'inin yanlış tavırları ve yanlış yargılamaları olmadığını mı düşünüyoruz? Çok güzel olurdu aslında ama durum hiç de öyle değil. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi partnerinize karşı savunmak zorunda kalabilirsiniz. Pardon ama gezegendeki her evli insan size her gün yanlış anlaşılmalara karşı mücadele etmek zorunda olduğunu söyleyebilir, rahatlıkla söyleyebilir. Bu kötü bir şey değil, sadece mücadele etmek zorundayız hepimiz. İletişim zor çünkü sonuçta. Baskıcı davranmak istemiyor olabilirsiniz, fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. İnanın, kendisini baskıcı olarak görmeyen her kişinin eşi veya çocukları, bazı istemedikleri baskıcı davranışlarının örnekleri verebilir bize ve elbette öyle istemeden baskıcı davrandığımızda olayların boyutları bize büyük geldiğindendir. Bir şey söyleyeyim mi size? Keşke bu özellikler insanların sadece 12'de birisinde mevcut olsaydı. Hatta öyle olsaydı çok daha az kişinin terapiye ihtiyacı olurdu. Aslında burada çok ilginç bir şey var. Bu mantık hataları hayatın başka yerlerinde yapmıyoruz. Örneğin hukuki konularda tanıklara yönlendirici sorular sorulmaması gerektiği iyi bilinmektedir. Bu mesela yönlendirici bir sorunun örneğidir. Hırsızın binadan çıktığını görmenin sende bir kafa karışıklığı oluşturduğunu söyleyemez miyiz? Belki de tanığın kafası gerçekten karışık değildi, hiç de karışık değildi ama şimdi avukat bu fikri kafasına soktu. Tanık şimdi kendisinde bu kafa karışıklığının izlerini aramaya başlayacak. Dur diyecek. Kafam karışık mıydı gerçekten de? Her şey çabuk oldu. Evet, sanırım kafamın karıştığı söylenebilir diyecek. Bu aynı olgu borç anlayışımızda da yer almaktadır. Bir araştırmada öğrencilere günlük borç yorumları verildi. Öğrencilerin bazılarına olacak bir şeyin belirli bir tahmini söylendi. Örneğin bu borçtan yola çıkarak bugün yakın bir arkadaşınızla tatsız bir karşılaşma yaşayacaksınız gibi. Öğrencilerin diğerlerine ise belirli bir tahmin söylenmemiştir. Belirli bir tahmin verilen öğrenciler günün olaylarının diğer öğrencilere göre borçlarına daha çok uyduğunu hissettiler, ancak her şey sadece bir deneydi. Araştırmacılar kafalarına bir fikir yerleştirerek öğrencilerin günlerini bu fikre göre algılamalarını sağladılar. Bu işin önemli bir parçası, araştırmacıların söylediği şeyin herhangi birine uyabilmesidir. Çünkü tüm insanlar her gün bir arkadaşıyla tatsız bir karşılaşma yaşayabilir. Yine görüyoruz ki burçlar o kadar genel ve her insanın yaşayacağı tecrübeleri anlatıyor ki hiçbir şey anlatmamış oluyorlar. Bu videonun başından beri ne soruyoruz? Burçlar bizi etkiliyor, doğrudur, ama neden? Bunun bilimsel açıklaması nedir? Ve artık bu sorunun bilimsel cevabını biliyoruz. Tekrar ve tekrar gördüğümüz üzere bizi etkilemelerinin sebebi kendimiz kendi hayatlarımızda onları gerçekleştirmemizdir. Bana kalırsa Türkiye'deki burç aşkımızın en tehlikeli yanı insanlara burçlarından kaynaklanan şeyler üzerinde çalışmamaları için bir sebep vermemiz. Ve böylelikle herkesi hayatları boyunca bir takım özelliği abartılı bir şekilde sergilemelerine mahkum etmemizdir. Örneğin yengeç, akrep ve ikizler burcu olan kişiler abartılı derecede kararsız olabilir. Çünkü bu insani bir özelliktir.
Ve onlar abartılı derecede kararsız olduğunda ah be bu huyum üzerinde çalışmalıyım deme özgürlükleri ve hakları oluyor. Ama Eylül sonunda doğmuş insanlara bu hak verilmiyor. O kişiler abartılı biçimde kararsız olduğunda ah işte benim burcumdandır diyor. Çünkü toplum bu kişileri aslında herkeste bulunan bu özelliğe zorla zincirledi. Bunun en yazık uygulaması elbette ki çocuklarımızda görülmektedir. Ne zaman toplumsal düzeyde çocuklarımıza sen X burçsun diye böylesin ya da X burçsun diye şöylesin diye söylenmeye başladığımızda hem çocuklarımızın gerçek özelliklerini bastırıyoruz hem de çocuklarımızı belki de asıl özellikleriyle alakasız olan ve aynı zamanda abartılı olan bir takım belirli özellikle bağdaştırıp öyle olmalarını sağlıyoruz. Tıpkı bazı 3. dünya ülkelerinde kızların çok küçük yaşlarda kendilerinden 20 ya da 30 yaş büyük erkeklerle zorla evlendirildikleri gibi, insanların büyük ölçüde burç geleneklerine güvendiği yerlerde çocukların zorla düzenlenmiş kişilikleri vardır. Çok küçük yaşlarda bu çocukları kaldıramayacakları kadar ağır ve çok fazla önyargılarla bağlantılı olan kalıplarla evlendirip gerçek özelliklerini sonsuza dek kaybediyoruz. Bu videoyu son bir uygulamayla bitirelim. Farz edelim ki George Orwell şu ana kadar keşfedilmemiş bir kitap daha yazmıştı. Bu hikayede saat 10-11 arasında doğan çocukların kaderinde avukat olmak olduğunu geleneksel olarak söyleniyor. 11-12 arasında doğan çocuklar için şef mesleği, 12-13 arasında doğan çocuklara kapıcı mesleği uygun görülür. Büyürken bu algıya sürekli olarak maruz kalan çocuklar kendilerini bu mesleklerle özdeşleştirir ve zamanla son grup çocukların kapıcı olma eğiliminde olduğu bir kültür gerçekten de gelişmiş olur. Ancak bu sonuç çocukların baştan bu işe yazgılı olduklarının kanıtı kesinlikle değildir. Özelliklerini o denli kalıplaştırmışlardır ki kültürün zorladığı prefabrik bir anlayışa düştüler. O kalıpların dışına çıkma şansı verilmedi ki. George Orwell gerçekten de bu kitabı yazsaydı, inanın burç geleneğinin çocuklar üzerindeki etkisini tanımlamak için yazardı. Haydi bu konuyu toparlayalım. Bilim, yani dünyanın kuralları bizi etkiliyor, yerçekimi gibi ve bunlar hakkında yapabildiğimiz pek bir şey yok. Gelenekler de bizi etkiler. Mesela astroloji kesinlikle bizi etkileyebiliyor. Ancak astrolojinin bizi etkilemesinin nedeni sandığımızdan çok farklı hem de çok farklı. Bilimin aksine geleneklerinin kendi güçleri yok. Gelenekler biz onlara inandığımız için bizi etkileyebilir. Astrolojinin de bir gelenek olduğunu unutmamamız gerek. Bize anlattıklarına göre hareket edersek bizi etkileyebilir. Ama burçlar hakkında geliştirdiğimiz hikayelere inanmamaya başladığımız gün artık bizi etkileyemez. Burç hikayelerinin abartılı özelliklerini kendi eylemlerimizde uygulayarak burçlara bizim üzerimizde güç sahibi olmasına izin veriyoruz. Ve buna bir son vermeliyiz.